Selamlar. Yine bir başka TF2 videosu ile karşınızdayım. Oyun hakkında internette birçok içerik var ve muhtemelen bunu benden başkaları çoktan yapmışlardır. Dolayısıyla aşırı orijinal bir fikir olmadığının farkındayım. Ama yine de konuyu güncel olarak tekrardan ele almak istedim. Hem beta içeriklerini tanıttığım hem de konu hakkındaki düşüncelerimi dile getirdiğim videoma hoş geldiniz. Küçük bir uyarı yapayım. Oyunun çıktığı ilk günden beri oynayan biriyseniz bu videoda bahsedeceğim birçok içeriği açık veya kapalı betada görmemiş olabilirsiniz. Bunun sebebi videoda bahsedeceğim değişikliklerin sadece kağıt üzerinde kalması ve oyuna hiç getirilmemiş olmasıdır. Fikir olarak ortaya konulan ve daha sonra kesilerek oyundan çıkarılmış materyaller fazlasıyla bulunmaktaydı. Dolayısıyla onları oyun içinde görememiş olabilirsiniz. TF2 şu anki aşamaya gelene kadar sürekli olarak büyükçe değişiklikler yaşadı. Bunların ilki Team Fortress Classic'ten hemen sonraki TF2 idi. Yani Team Fortress Brotherhood of Arms. Gold Source motorunda yapılmış ve tamamen o dönem için sıkıcı asker temalı bir oyundu. Kimse istemediğinden o proje rafa kaldırıldı ve tekrardan bir beta projesi yapılmaya başlandı. Daha doğrusu oyun için beta projesi hazırlanmaya başlandı. Bu projede Team Fortress 2 Invasion'dı. Bu oyunun betasında ise yine biraz daha ilginçleşmeye çalışsa da yine de renk paletinden ötürü başarısız olmuş ve insanların dikkatlerini üzerinde çekememişti. Bunlardan sonra Valve o kadar korktu ki oyunu tek başına satmak yerine Orange Box'ın içinde kullanıcılara sundu. Bu videonun konusu Brotherhood of Arms veya Invasion değil. Bizim ana olarak ele alacağımız konu bildiğimiz Team Fortress 2'nin betasında yer alan ve daha sonra çıkarılan içerikler. Bu yüzden diğer iki oyunu direkt olarak es geçiyorum. İlk olarak oyun modellerini benim deyimimle mağara adamları oluşturuyordu. Tam olarak oturmayan karakterlerin sesleri yoktu ve tıpkı Team Fortress Classic'teki gibi tek bir ses vardı. Diyaloglar sadece Fire! Fire! Ah! Fire! Ah! Ah! Fire! Fire! Ah! Fire! Ah! Fire! Medic! Medic! ile sınırlıydı. Takımlar bildiğinizin aksine sadece kırmızı ve maviden oluşmuyordu. Bunların yanında sarı ve yeşil takımlar da oynanabilirdi. Ve bu dediğimden de tahmin edebileceğiniz üzere 4 takımı destekleyecek özel oyun modları da vardı. Bu oyun modları oyunda olacak haritaların değiştirilmiş hallerinden oluşmaktaydı. Yeşil ve sarı takımlar bana kalırsa lore'a aykırı etmenler oluşturduğu için kaldırıldılar. Fakat Team Fortress Classic'te bu takımları görebilmek hala mümkün. Team Fortress Classic'in kaynağı olduğu ve çok önemli şeylerden bir tanesi de oyunda eskiden konulması planlanan fakat daha sonrasında çıkarılan ve oyunun mekaniklerini ciddi bir şekilde değiştirebilecek olan bazı şeyler vardı. Bunlardan ilki bombalardı. Team Fortress Classic'teki gibi her sınıfın normal el bombası vardı. Bu el bombalarının yanında özel bombalara sahiptiler. İleride yeni silahlar ekleyeceklerini düşünmeden önce çeşitlilik olsun diye yapıldığını tahmin ettiğim bu bombalar aslında çoğu klasa bir hareket katıyordu. Örneğin Medic gibi bir sınıf oynuyorsanız bildiğiniz gibi Medic çok da hızlı olan, oradan oraya uçan bir sınıf değil. Normal hızı diğer birçok sınıfa eşit veya daha hızlı olsa da yine de onun hızına hız katacak bir şeye sahip değildir. Ancak TF2 betada bombaların pinlerini çekerek bekletirseniz, bu aynı şekilde Team Fortress Classic'te de geçerli, tıpkı roket zıplaması yapar gibi seri bir şekilde karşı base'e yol alabilirsiniz. Tek farklı olan şey bombalar değil. Tıpkı eski oyundaki gibi karakterlerin armorları vardı. Tahmin edebileceğiniz üzere armorlar yüksek hasarlardan sağ çıkmanıza yararlar. Zırh ve bombaları tekrardan temin etmek için oyunda kaldırılan bazı toplanabilir şeyler vardı. Bomba kovası ve zırh çantası ile oyuncular eksik kaynaklarını tamamlayabiliyorlardı. Muzzle Flash animasyonları ise eski çizgi film tarzına sahiplerdi. Oyun çıktığında hiç böyle olmadı. Çünkü ekranda fazla gereksiz yer kapladığı ve göze hitap etmediği düşünülüyordu. Bu yüzden sadece tanıtım videolarında görebildik. Karakterleri teker teker ele almak gerekirse Scout'tan başlayalım. Scout bildiğimiz oyunun aksine iki farklı silah kullanır ve iki farklı materyal fırlatır. Birinci silahı güncel oyundan Engineer, Heavy ve Soldier'ın kullandığı av tüfeğinin aynısıdır. Bunun yanında çivi silahı da kullanmaktadır. Ve bu çivi silahı tıpkı Team Fortress Classic'teki gibi doldurulamaz bir silahtı. Hasarı düşüktü ve kurşun gibi bir mermi hızına sahip değildi. Atışlarınız güncel oyundaki Medic'in şırınga aletinde olduğu gibi gecikmeli gitmekteydi. Zaten güncel oyundaki şırınga silahı çivi silahından gelmektedir. Medic Team Fortress Classic'te çivi silahı kullanmaktadır. Tıpkı Scout'un beta'da kullandığı çivi silahı gibi bunun yanında Scout'un kullanılması düşünülen başka bir silah da şu an Sniper'ın kullandığı SMG'ydi. Düşük hasar veren ve hafif bir silah olan SMG Scout için gayet idealdi ama sonra o fikirden de vazgeçildi. Scout'un canı ve zırhı oldukça düşüktü. Hatta şu anki oyunda 125 cana sahip olan Scout bile eski Scout'tan daha güçlü diyebiliriz. Zırh olmasına rağmen bir de. Güncel oyunun aksine Scout burada çift zıplayamaz. Soldier'a geldiğimizde bizi büyük bir Giga Chat karşılar. Başta Giga Chat dediğim çünkü 100 can ve 250 armoru vardır. Bildiğimiz oyunda 350 cana tekabül eder. Silahları birkaç farka sahip olsa da yine de aynı silahlara sahiptir. Beta'daki Soldier güncel oyundan çok daha dayanıklıdır. Armor onu olduğundan daha fazla güçlü kılarak diğer klaslara kolayca üstünlük kurmasını sağlar. Normal el bombasının yanında fırlattığı, etrafa belirli bir süre çiviler atan ve sonrasında patlayarak yakınındaki düşmanlara hasar çıkartan
fırlatan bir bombaya sahipti. Bu bomba düşmanlarına olduğu gibi kendisine de hasar verebilmekteydi. Pyro'ya geçtiğimiz zaman bizi 100 can ve 150 armor ile hafif derecede ağır bir sınıf karşılar. Tanıdık silahlarının yanında bir de elektrikli kömür tutuşturucusu vardır. Alay hareketinde ses farklılığının haricinde pek bir farkı yoktur. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Team Fortress 2 Beta'da Pyro'nun alev silahında Air Blast yerine roket benzeri alev topu fırlatan bir özellik mevcuttu. Bunun doğru olduğuna birazcık daha kanaat getiriyorum çünkü bildiğiniz üzere Team Fortress Classic'te Pyro'nun yine bir roket atarı vardı ve ateşlediği zaman vurduğu düşmanları alevler içinde bırakabiliyordu. Dolayısıyla bunu Team Fortress 2'ye entegre ederken bu şekilde bir yol izlemiş olabilirler. Daha sonrasında oyunun çıkmasına yakın bir zamanda bu özellik oyundan kaldırıldı ve Pyro 2007-2010 yılları arasında silahında herhangi bir alternatif atış yoktu. Bombalarına gelecek olursak Stock M bombasının yanında Pyro Molotov tarzı bir yanıcı bomba kullanır. Dar koridorları belirli bir süreliğine kapatarak rakiplerini engelleyebildiğiniz bu bomba her ne kadar oyunun yapım aşamasında kaldırılan şeylerden bir tanesi olsa da Jungle Inferno güncellemesinde tekrardan bu bomba karşımıza gaz kaçağı eşyası ile gelir. Teknik olarak ikisinin de çalışma mekanikleri hemen hemen aynıdır. Kullanıcının belirlediği küçük çaplı bir bölgede düşmanlarınızı yakabilirsiniz. Demoman. Büyük çaplı karakter farklılıklarının başında gelir. 90 can ve 120 armoruyla Pyro'dan daha az cana sahiptir. Birinci silahında yani bomba atarında 4 değil 6 mermi kapasitesine sahip şarjörü vardır. Bunun yanında Sticky Launcher ayrı bir silahtan çok bir silah modu gibidir. Team Fortress Classic'teki gibi bir çalışma prensibine sahip kurmalı bomba modu güncel oyundaki gibi bir yere sabit olarak yapışmaz ve normal bomba modelini kullanır. Üçüncü silahına gelecek olursak kırmızı ve mavinin kendilerine özel şişe modeli mevcuttur. Bu şişelerin üzerinde yine renklere bağlı kalarak markalar yer alır. Bu şişeler sadece görünüş olarak farklılık gösterirler ve çalışma sistemleri güncel oyunla tamamen aynıdır. En azından bildiğimiz kadarıyla öyle. Yine normal bombanın yanında Demoman'in koca bir dinamit demetinden oluşan kurmalı bir bombası vardır. Sallayarak attığı bu bomba başta büyükçe bir patlama oluşturur. Sonrasında dağılan demetin küçük bombaları da patlayarak ikinci bir patlama dalgası oluşturur. Heavy ya da bu TF2 Beta'daki haliyle Heavy Weapons Guy. Diğer klaslarda olduğu gibi görünüş farklılığına sahip olan Heavy'nin 100 canının yanında 300 armoru vardı. Bildiğiniz oyundaki 400 cana tekabül eder. Oyunun en yavaş ve tank karakteri de yine güncel oyundan farklı şeylere sahiptir. Bunların başında Minigun'ın animasyonu yer alır. Oyunun ilk çıktığı hali ve güncel halinden çok farklı olarak Minigun sağa doğru yönelir ve oradan ateş etmeye başlar. Heavy'nin el modelinin Minigun'da mevcut değildir. Değişikliklerden bir diğeri de 3. silahının bir yumruk değil de boru olmasıdır. Boruya sahip olan Heavy yine aynı hasarı çıkartabiliyordu. Normal bombasının yanında tıpkı Demoman'da olduğu gibi bir bomba demetine sahipti ve böylece Engineer'ların başını da rahat bir şekilde ağrıtabiliyordu. Engineer'a geldiğimizde kendisinin 80 canı ve 50 armoru vardı. Bu açıdan Scout ile kapışacak düzeyde cana sahip olmasının en büyük nedeni kurabildiği aletlerdi. Turret yine bu sürümde 3. seviye olabilmekteydi ve her seviye için ayrı bir sese sahipti. Işınlanma cihazları oyunun ilk çıktığı dönemlerde olduğu gibi 125 metal gerektiriyordu ve dispenser'la ışınlanma cihazları geliştirilemiyorlardı ve tıpkı oyunun çıkış dönemlerinde olduğu gibi taşınamazlardı. Engineer'ın bombalarına geldiğimiz zaman normal el bombanın yanında elektrikli tuhaf bir bomba atmaktaydı. Medic her ne kadar eski oyundaki pompalısını ve çivi silahını bir kenara bırakmış olsa da bunun yerine güncel oyundaki Sniper'ın SMG'sine sahipti. Bundan önce yine eski oyunda var olan çivi silahına benzer bir şey olduğunu düşünsem de yine herhangi bir şey olmadığı için bir şey diyemem. Bunun haricinde Medic eski oyunda Medikit'in güçlerine sahip olan üçüncül bir silah konumunda bir iğneye sahipti. Bu iğneyle dostlarımızı vurduğumuz takdirde onları iyileştirebilirdiniz. Heavy gibi yavaş sınıfları yakın silahla vurarak daha sonrasında Medigun ile hızlı bir şekilde iyileştirebilmek mümkündü. Rakiplerinizin üstünde kullandığınız takdirde ise normal hasarın yanında bir de zehir hasarı uygulayabilirsiniz. Team Fortress Classic'in aksine ölene kadar sürmeyen bu zehir gene baş ağrıtan şeylerden bir tanesiydi. Bu yüzden neden oyundan kaldırıldığını tahmin etmek pek de zor olmasa gerek. Medic'in normal bombasının yanında özel olarak kullanabildiği bir iyileştirme bombası vardı. Bu bombanın ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum çünkü Team Fortress Classic'teki Medic'in özel bombası tıpkı Scout'ta olduğu gibi düşmanı sersemleterek savuran bir etkiye sahipti. Dolayısıyla bu konu hakkında pek de net bilgilere sahip değiliz. Sniper'a baktığımız zaman 95 canının yanında 25 zırha sahip hafif bir sınıftı. Keskin nişancı olmasından mütevellit oyundaki en az zırha sahip sınıflardan bir tanesidir kendisi. Bilinen silahlarının yanında bir tür sopaya sahiptir. Gurka kaması yerine geçen bu sopa yine aynı hasarı çıkartabilmektedir. Tüfek silahı tıpkı
tıpkı klasikte olduğu gibi doldur bırak sistemiyle çalışır. Bu açıdan da yine eski oyunlardan kopamadığını görebilirsiniz. Aynı zamanda Sniper sınıfı oyunda kendine ait özel bombası olmayan tek sınıftı. Ve Spy. Spy bana kalırsa yine bayağı değiştirilmiş ve geliştirilmiş karakterlerden bir tanesi. Altı patlarının yerine Tranquilizer adında, doğru tercüme ettim mi en ufak bir fikrim yok, bir tabancası vardı. Bu silahın tam olarak nasıl işlediğine dair çok şey yok. Ama diğer sızıntılarda olduğu gibi Team Fortress Classic'ten hallice bir işlenişe sahipti. Vurduğunuz düşmanları yavaşlatan gecikmeli bir silah olduğunu söylesek yanlış olmaz. Sürekli olarak teker teker mermilerini doldurduğunuz bu silah altı patlara nazaran çok daha yavaş ateşlenir. Bu da kombat esnasında değil de daha gizliden giderken kullanılması gereken bir silahtı bana kalırsa. Bu arada can ve zırhını söylemedim ama bu sürümdeki Spy biraz OP. 90 can ve 120 armoruyla Demoman'ın canıyla kapışacak kadar güçlü bir klas. Görünmez olabilmesiyle kılık değiştirmesini de işin içine katarsak hakikaten burada bir dengesizlik söz konusuymuş betada. Aynı zamanda bıçağı da bayağı kırıkmış o zamanlar. Gerçi şu anda birazcık kırık ama neyse işte. Ve 10. sınıf. Evet, bu doğru. TF2'de yer alması düşünülen bir 10. sınıf vardı arkadaşlar. 10. sınıf TF2'de yer alan mitlerden bir tanesiydi. Birçok insan 10. sınıf sorulduğunda sivil sınıfı işaret ediyordu. Bu sadece bununla sınırlı kalmış bir durum değildi. Bu arada kurgu yaparken aklıma bir şey geldi, onu da burada söylemek istiyorum. O da şu: Civilian'ın oyundan kaldırılma sebebi ne biliyor musunuz? Eğer ki Civilian bir noktada takımını trollemek isteyip de karşı takıma sürekli olarak yem olursa ve takımına sürekli olarak böyle puan kaybettirirse diyeyim, oluşacak sorunlardan ötürü o kaldırılıyor ve yerine Payload geliyor abi. Yani Payload'un gelme sebebi Civilian'ın oyundaki sıkıntısı abi, sıkıntılı sistemi. Evet. Şimdi alın ve bu bilgiyle ne yaparsanız yapın. İki sınıf daha oyuna eklenebileceği oyun topluluğu tarafından ileri sürülse de bunlar gerçekleşmedi. Bu iki sınıftan bir tanesi bilinmeyen bir kadın suratından ibaretti. Bu dosya bir şekilde sızıntıyla elde edilmişti ve gizemini koruyordu. Kimileri bu karakterin oyundaki bildiğimiz karakterlerin kadın versiyonları olduğunu söylemekteydi. Çünkü bunun haricinde kadın bir soldier biliyorduk ve oyunda hediye edebildiğimiz bir yüzük bile vardı. Ama bunun haricinde bazı kesimlerde şu an oyunda var olan Miss Pauling'i işaret ettiklerine inanıyorlardı. Miss Pauling ilk yapılmaya başlandığında günümüzde çok daha farklı gözüküyordu. Şu an güncel oyundaki Büyü dergisinin kapağında yer alan kadın figürü Miss Pauling'in beta'daki haliydi. Daha sonrasında bildiğimiz haline getirilmişti ve o kızdan hiçbir bilgi alınamamıştı. Bu fotoğraftaki kadın tekstürünün bu yüzden Bayan Pauling'e ait olduğunu ve oyunda oynanabilir bir karakter olacağını düşünüyorlardı. Miss Pauling'den kesinlikle daha absürt ve ilginç bir karakter konsepti daha varsa o da kesinlikle guard köpek, yani bekçi köpekti. Başta şaka amaçlı düşünülen bir köpek sınıfıydı bu. Sırtında taret benzeri silahlarla donatılmış olan bu köpek, bilmediğimiz yeni oyun modlarında takımlara yardım edecekti. Team Fortress 2 topluluğunu kandırarak onlara şaka yapılması başta planlanmıştı. Ama nasıl bir şaka oyun içine bir model ekleyecek ve köpek başarımlarının taslaklarını hazırlayacak kadar psikopat olabilirdi ki? Neredeyse her şeyle hazır olan ve Brandon Reinhardt'la Corey Peters gibi WoW'da çalışan geliştiriciler tarafından denenmişti veya öyleymiş gibi yapılmıştı. Çünkü bu neticede bir şaka. Bekçi köpekte her şeye rağmen bir şaka olduğundan yine oyunda yer almadı. Hatta bu köpek oyuna yeni bir karakterin gelmeyeceğine dair kesin bir işaret gibiydi. Şu an güncel oyundaki Harvest Event haritasında huzur içinde yat 10. sınıf yazısı bir mezar taşı bulunmakta ve bu mezar taşını şu an sizler de görebilirsiniz. Yani patron çıldırmazsa 10. bir sınıf TF2'ye ebediyen gelmeyecek. Evet, karakterleri bitirdiğimize göre bazı haritalara geçebiliriz. Badlands gibi haritaların olduğundan çok daha farklı bir şekilde oyuna entegre edilmek istendiğini görebiliriz. Haritaların başta oyun modu bile farklıydı. Capture the Flag haritası olan Badlands, Team Fortress 2'nin güncel sürümünde tepenin hakimi oldu. Team Fortress Classic'e daha sadık olacak haritalar görebilmek mümkün olacaktı. Fakat onlar günümüzdeki haliyle değiştirildi. T-Fort haritasında da görebildiğimiz üzere haritanın ortasında bulunan ve iki kaleyi birbirine bağlayan köprünün çatısı mevcut değildi. Etrafta zırh ve bomba bulabilmek mümkündü ve T-Fort havuzu güncel oyundakinden çok daha derindi. Yeraltı borularından geçerek küçük bir tesisle karşılaşırdık fakat beta'da bu durum böyle değildi. Lağımdan yukarıya çıkmak istediğimizde güncel oyunda bunun çok pratik bir yöntemi vardı. Merdivenler tamamen normal bir şekildeydiler. Fakat beta'da tıpkı Team Fortress Classic'teki gibi bir dönmeli merdiven konularak başımızın dönmesini istemiş olacaklar ki böyle saçma bir düzen yapmışlar. Dustbow'a geldiğimiz zaman yine diğer haritalarda olduğu gibi bazı değişiklikler görebilmek mümkündü. Örneğin güncel oyunda girebildiğimiz bazı mekanlar kapalı, şu anki oyunda giremediğimiz bazı yerlerde açıktı. Kontrol noktasında gizli sniper mekanları gibi şeyler görebiliyordunuz. Yine kontrol noktaları Team Fortress Classic'teki gibi güncel oyundan farklı konumlara sahiplerdi. Yine Classic'teki gibi oyun modu da bildiğimiz saldırı savunmadan biraz farklıydı. Bir noktayı ele geçirmek için orada beklemek yerine karargahınıza yakın olan bir çantayı kontrol noktasına bırakarak oraları anında
ele geçirebiliyordunuz. Rock Shop'la hızlı bir şekilde ulaşabildiğiniz için Blue'lara aşırı büyük bir avantaj sağlayabildiğinden bu oyun modu da yine bildiğimiz hale getirildi. Dust Bow'un ikinci bir haritası bile yapılacaktı. Dust Bow 2 adı altında çıkarılan harita aslında güncel oyundaki Gold Rush'tı. Hatta oyun modu Dust Bow'un betasındaki oyun moduyla birebir aynıydı. Yük vagonu yoktu ve kontrol noktaları mevcuttu. Bu noktaları ele geçirerek maç sayısı elde edebiliyorlardı Blue'lar. Ama daha sonra benim tahminimle yeni oyun modunun çıkmasıyla beraber haritanın adı tamamen değişti. Tüm haritalar tıpkı Team Fortress Classic'te olduğu gibi taretlere sahiptiler. Taret tekstürlerinin aynısı yine sızıntılar içindeydi. Fakat sonra yine kaldırılan şeylerden bir tanesi oldu. Bunun yerine her takıma özel görünmez duvarlar eklendi. Oyun içerisinde yapılan bazı eklemelerden önce yapılan birkaç dokunuş da mevcuttu. Bunlar karakterlerin silahlarıydı. Mesela yine Scout'tan başlamak gerekirse uyku perisini kuşandığınızda ancak çift zıplama yapabilmekteydiniz. Tıpkı şimdi oyunda var olan Atomizer'ın sizi 3. kez zıplatabilmesi gibi yani. Kontrolsüz güç de ilginç silahlardan bir tanesiydi. İlk yapıldığında mesafe ne olursa olsun rakibinize karşı bir geri itme uygulayabiliyordu. Daha sonra bu sorun da çabucak giderildi ve yakın mesafelerde geri tepme uygulamaya başladı. Evinin gerçek randımana ulaştırıcı eldivenleri bilinen son halinden çok farklıydı. Verdiği %30 hız bonusunun yanında canınızı direkt olarak 100 eksiltiyordu ve %50 hasar azaltması vardı. Sonrasında bir kez değişikliğe gidildi ve can azaltmasının yerine dışarıdan gelen iyileştirmeleri kuşanma halinde %50 azaltma ile değiştirildi. Bu düzeltme de beğenilmemiş olsa gerek. Tekrardan gözden geçirilerek eldivenler artık kullanım esnasında size saniyede 6 hasar veren bir silah haline gelmişti. Tekrardan beğenilmeyen silah oyun içerisinde birçok farklı değişiklik alarak günümüzdeki haline geldi. Engineer'ın daha öncesinde hiç görmediğiniz bir İngiliz anahtarı da yine oyundan kaldırılan şeylerden bir tanesiydi. Açılımı Pretty Damn Quick olan PDQ İngiliz anahtarı şu an Engineer'ın kullandığı silahşöre benzemektedir. Normal boyda bir seviye taret, dispenser ve ışınlayıcı kurabilirsiniz. Bu silahla kurduğunuz yapılar %150 daha hızlı kurulurlar. Fakat kurduğunuz yapıları geliştiremezsiniz. Fazla OP olduğu için bu silah yine oyuna hiç eklenmedi ve daha sonra silahşör oyuna getirildi. Medi'nin silahlarına baktığımız zaman görürüz ki yine silahlar betadayken değişimlere uğramışlar. Medigun bitmeyen overheal atabiliyordu fakat %50 azaltılmış iyileştirme uyguluyordu. Kan emici de gerçek randımana ulaştırıcılar gibi çokça elden geçirilmiş silahlar arasındaydı. Bildiğiniz artı özelliklerinin yanında başta sadece -25 can kaybına yol açıyordu. Yani canınız 150 ise 125'e düşüyordu. Daha sonra bu özellik iptal edildi ve yerine %25 hasar azaltma düşünüldü. Bu özellik de iptal edilerek bildiğiniz kan emici haline geldi. Uber testleri de yine Medi'nin değişen silahlarından bir tanesi. Bildiğiniz gibi Uber testleri ile yaptığınız başarılı atışlar size %25 Uber oranı sağlar. Fakat bunun götürüsü konusunda Valve birazcık kararsızdı. Başta %25 hasar azaltma uygulandı. Daha sonrasında ise daha saçma bir yola gidildi ve başarılı vuruşlar -25 can kaybına yol açtı. Yani silahı doğru kullandığınız için cezalandırıldığınız bir sistem vardı. Neyse ki bu eklentiler de oyuna gelmeden kesilerek kaldırıldılar. Spy'a göz attığımızda direkt olarak ortadan kaldırılan bir takım elbise görebilmekteyiz. Bu takım elbise tıpkı şu anda Sniper'ın Darwin'in tehlike kalkanında olduğu gibi bizi Pyro'nun alevinden koruyabiliyordu. Bu oran başta %90 olarak ayarlanmıştı. Hatta üstüne gücü de arttırılarak direkt olarak ateşe dayanıklılık özelliği getirilmişti. Yani tamamen alevden hasar almıyordunuz. Yine fazla güçlü olduğundan oyundan çıkarılmak zorunda kalındı. Daha anlatmak istediğim veya değinmek istediğim birçok şey var. Ama şimdilik onları kenara bırakarak sizin eksik bulduğunuz yerleri yorumlar kısmında belirtmenizi istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz ve içeriğimi beğendiyseniz beğenebilir ve bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki video, yayın veya herhangi bir iletişim aracına dek hoşçakalın. Yeah, come get some.